Herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bu video ile birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Amacım bir betonarme bina projesinin temelden çatıya tüm inşaat aşamalarını sizlerle paylaşmak. Elbette bu bir albümden ibaret olmayacak. Bütün inşaat aşamalarında öne çıkan hususları bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda dile getirmek şeklinde olacak. Hadi başlayalım o zaman. Statik projesine uygun olarak temelimiz radye temel olarak tasarlanmış. Temel inşasına geçmeden önce elbette hafriyatını aldık. Zemin etüdüne bağlı olarak bir geoteknik uzmanı inşaat mühendisinin görüşleri doğrultusunda zemin iyileştirmesi de gerekebilir. Farklı zemin iyileştirme yöntemleri var. Bunlardan bazılarına kanalımda değindim. Oradan bakabilirsiniz. Hafriyattan sonra radye temelin altına grobeton attık. Bu grobetonun amacı temel altına uygulayacağımız su izolasyonuna zemin teşkil etmesidir. Aynı şekilde kanalımda zemin izolasyonu ve bohçalama ile ilgili video da var. Oradan bakabilirsiniz. Kıymetli dostlar, temel inşası deyince aklımıza elbette kalıp, demir ve beton işçiliği gelir. Demirdeki önemli husus statik projesine uygun cins ve çapta sertifikalı donatı kullanmak. Kalıpta kod ve koordinat çok önemli. Bunun için hafriyat başlangıcından projenin sonuna kadar harita ekibinden destek almalıyız. Demir işçiliği esnasında projedeki çaptaki donatının kullanımı çok önemli. Bazen uygulama esnasında bir çap büyüğü veya küçüğü algılanamayabiliyor. Bu da hem hatalara hem de işin sonunda fire ve zayiatlara sebebiyet veriyor. Aynı şekilde demir işçiliğinde bindirme boyları, gönye bükümleri, etriye ve çirozlardaki kanca bükümleri büyük önem arz etmekte. Hazır beton dökümünde ise önemli olan beton santralinin sahamıza olan mesafesi. Hazır beton dökümünde mikserlerden küp veya silindir numune alınmalı. Betonun slampı yani kıvamı ve ısısı ölçülmeli. Ve beton dökümün esnasında soğuk derz oluşmayacak şekilde bir hız yakalamaya dikkat edilmeli. Alınan beton numunelerinden bir takımı sahada bina ile aynı saha koşullarına, hava koşullarına maruz kalacak şekilde muhafaza edilmeli. Bir takımı da laboratuvarda kürleme havuzunda muhafaza edilmeli ve 7 gün ve 28 gün testleri uygulanmalı. Son olarak döktüğümüz hazır betonun kürlemesi çok önemli. Bunun için gerekirse hava şartlarına bağlı olarak ilave örtüler kullanmalıyız ve betonun sulanmasına dikkat etmeliyiz. Kıymetli arkadaşlar, burada mobilizasyon konusuna da değinmeliyim. İşin başlangıcında sahanın gerektirdiği çalışma ortamını ve iş güvenliği şartlarını sağlamalıyız. Bunu başlangıçta sağladığımızda inşaat süresi boyunca rahat ederiz. Hatırlatmak isterim ki iş güvenliği ve kalite sahadaki tüm paydaşların sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar, ilk video için bu kadar bilginin yeterli olduğu düşüncesindeyim. Dediğim gibi amacım bir albüm şeklinde içerik oluşturmak değil, her aşamasındaki öne çıkan hususları bilgi ve tecrübelerimiz dahilinde dile getirmekti. Umarım faydalı bir video olmuştur ve bundan sonrası için de sizlerin yorum ve değerlendirmeleriyle daha da etkili ve faydalı olacaktır. Bu çalışmanın o kadar da kolay olmayacağının farkındayım. Çünkü zaten gün içerisinde inşaat ortamında her türlü hengameyle, curcunayla, sıkıntıyla muhatap oluyoruz. Bunun beraberinde bir ekip halinde böyle bir çalışma, emek ve organizasyon gerektiriyor. Bunun için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Beni Mithat Güney hashtag ile sosyal medyanın bütün mecralarında bulabilirsiniz. Diğer videolarımda ve bir sonraki videomda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Saygı ve sevgilerimle İnşaat Mühendisi Mithat Güney.